Felsefe bir çekişle yapılabilir mi? Kulağa garip geliyor değil mi? Ama Friedrich Nietzsche'ye sorarsanız cevap kesinlikle evet. İşte bu anlatımda onun en kışkırtıcı eserlerinden birine, Putların Batışına dalıyoruz. Bakalım Nietzsche o meşhur çekiciyle inançlarımızı nasıl yerle bir ediyor ve daha da önemlisi sonrasında yerine ne inşa etmeyi teklif ediyor. Nietzsche, daha kitabın en başında niyetini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki, dünyada gerçekliklerden fazla put var. İşte bu cümle onun bütün felsefesinin anahtarı aslında. Dünyaya nasıl bir kem gözle baktığını, yani neyi hedef aldığını bize en baştan söylüyor. İlk durağımız kitabın o meşhur alt başlığı, çekiçle felsefe yapmak. Peki Nietzsche bu cüretkar ifadeyle neyi kastediyor olabilir? Gelin hep birlikte bakalım. Önce şu put meselesini bir netleştirelim. Yani Nietzsche'nin hedefi ne? Put deyince aklınıza öyle taş heykeller falan gelmesin. Hayır, onun derdi çok daha büyük. Sorgulamadan, üzerine hiç düşünmeden kabul ettiğimiz her şey. Tanrı, hakikat, ahlak, akıl, yani bütün Batı medeniyetinin üzerine kurulduğu o temel taşlar. Ve işte o meşhur çekiç. Bakın burası çok önemli. Çünkü çoğu insan Nietzsche'yi elinde balyozla her şeyi yıkan bir nihilist sanır. Ama hayır, o çekiç bir yıkım aracı değil, daha çok bir akort çatalı gibi veya bir doktorun kullandığı o küçük çekiç gibi düşünün. Amacı kırmak dökmek değil, o putlara şöyle bir tık tık vurup sesini dinlemek. İçi dolu mu yoksa boş bir ses mi çıkarıyor? İşte bütün mesele bu. Asırlık inançlarımızın sağlığını test ediyor adeta. Peki, Nietzsche'nin çekiciyle test ettiği ilk büyük put kim dersiniz? Felsefenin babası sayılan, evet, Sokrates. Nietzsche, Sokrates'in hastalığı adını verdiği bölümde ilk ve en büyük teşhislerinden birini koyuyor ortaya. Şimdi düşünün, Sokrates yüzyıllardır felsefenin kahramanı olarak görülür ama Nietzsche'ye göre o bir kahraman değil bir hastaydı. Neden mi? Çünkü o meşhur formülü yüzünden. Akıl eşittir erdem, o da eşittir mutluluk. Nietzsche'ye göre bu formül sağlıklı bir yaşamın değil, tam tersine içgüdülerini yitirmiş, zayıflamış, çürüyen bir kültürün acı bir çığlığıydı. Tabii ki mesele sadece Sokrates'in kendisi değildi. Nietzsche'ye göre o sadece buzdağının görünen yüzüydü. Bütün bir Atina toplumu artık yolunu kaybetmişti. İçgüdüler birbiriyle savaşıyor, tam bir anarşi hüküm sürüyordu. Ve bu anarşiyi bastırmak için neye sığındılar biliyor musunuz? Yeni bir tirana, yani aklın tiranlığına. İşte bu aklın tiranlığı bizi doğrudan bir sonraki büyük puta, yani birinci hataya getiriyor, yaşama karşı ahlak. Nietzsche, çekicini bu kez de özellikle Hristiyan ahlakı olarak gördüğü o büyük puta indiriyor. Nietzsche'nin tezi çok radikal. Yüzyıllardır bize ahlak diye öğretilen şeyin aslında doğa karşıtı bir ahlak olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü diyor ki bu ahlak bizim en temel içgüdülerimize, tutkularımıza, arzularımıza, hırslarımıza savaş açıyor. Onları günah veya kötü olarak damgalıyor. Yani yaşamın ta kendisine düşmanlık ediyor. Peki bu ahlakın yöntemine Nietzsche bunu 4 adımda özetliyor. Önce kilise bir tutkuyla karşılaşıyor. Sonraki adım ne? Tek bir yöntemi var. Hadım etmek. Yani onu kökünden kesip atmak. Asla şu soruyu sormuyor. Bu tutkuyu nasıl daha iyi bir şeye dönüştürebiliriz? Nasıl güzelleştirebiliriz? Sonuç, tutkuların köküne saldırarak aslında yaşamın kendisine saldırmış oluyor. Tıpkı ağrıyan her dişi tedavi etmek yerine çekip atan acemi bir dişçi gibi. Bu Nietzsche'nin gözünde yaşama karşı işlenmiş bir suçtur. İçgüdülerimize savaş açan bu ahlak anlayışından şimdi de bizzat yaşadığımız bu gerçekliğe savaş açan bir fikre geçiyoruz. Nietzsche'nin ikinci büyük hata olarak gördüğü o meşhur hakiki dünya masalına. Bu fikrin de ilginç bir tarihi var, adeta bir öykü gibi. Her şey Platon'un sadece bilge kişilerin ulaşabileceği ideal bir dünya fikriyle başlıyor. Sonra Hristiyanlık geliyor ve bu fikri alıp bir cennet vaadine dönüştürüyor. Şimdi ulaşamazsın ama ölünce belki. Derken bilim çağı kapıyı çalıyor ve bu hakiki dünya fikri kanıtlanamaz, gereksiz bir şeye dönüşüyor. Ve en sonunda Nietzsche'nin Zerdüştü sahneye çıkıyor ve bu fikri tamamen ortadan kaldırıyor. Geriye ne kaldı dersiniz? Sadece ve sadece içinde nefes alıp verdiğimiz bu görünüşteki dünya. Peki, tamam. Akıl putu, ahlak putu, hakiki dünya putu. Hepsi yerle bir oldu. İyi de geriye ne kaldı? Koskoca bir hiçlik mi? Bütün amaç bu muydu? İşte Nietzsche'nin asıl amacı da tam burada ortaya çıkıyor. Hayır, onun derdi bir boşluk, bir hiçlik yaratmak değil. Tam tersi, yeni bir şey inşa edebilmek için önce o eski, çürümüş temelleri temizlemek. Yani insanlığın yaşamı inkar eden değerlerden kurtulup, kendi yeni, hayatı kucaklayan, yaşamı olumlayan değerlerini yaratabilmesi için bir alan açmak.
Tüm acısıyla, neşesiyle, zorluğuyla hayata kocaman bir evet diyebilmek için. İşte bu yaşamı olumlayan ruhu hepimizin bildiği o meşhur aforizmayla özetliyor aslında. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Ne kadar ironik değil mi? Putları yıkan bir adamın en meşhur sözü zamanla kendisi bir puta dönüştü. Ve sonunda Nietzsche bize öyle hazır cevaplar, reçeteler sunmuyor. Elimize sadece bir çekiç tutuşturuyor ve zihnimize devasa bir soru bırakıyor. Eğer en köklü inançlarımız, en eski hakikatlerimiz birer hatadan ibaretse, o zaman gerçekte değerli olan ne? İşte bu Nietzsche'nin bize değil, her birimizin kendine sormasını istediği o büyük soru.